İstanbul, tarihin fısıltılarının her köşede yankılandığı, medeniyetlerin katman katman biriktiği büyülü şehir. Ve bu şehrin kalbinde, yerin metrelerce altında, adeta bir yeraltı sarayını andıran bir yapı gizli. Yere batan, Sarnıcı, Bizans İmparatorluğu'nun mühendislik dehasının ve şehrin zengin tarihinin sessiz bir tanığı olan bu devasa su deposu, ziyaretçilerini adeta başka bir dünyaya taşıyor. Ama Sarnıc'ın loş koridorlarında ilerlerken, herkesin aklını kurcalayan, efsanelere konu olan bir sır var. Kuzeybatı köşesindeki iki sütunun kaidesi olarak kullanılan o esrarengiz Medusa başları. Neden oradalar? Neden biri ters, diğeri yan duruyor? Bu soruların cevapları bizi antik mitolojinin karanlık dehlizlerinden, Bizans'ın karmaşık inanç dünyasına uzanan heyecan verici bir yolculuğa çıkaracak. Hazırsanız, yere batanın sırlarını birlikte aralayalım. Yere batan sarnıcı, 6. yüzyılda Bizans İmparatoru Pime Justinianus tarafından inşa ettirildi. Amacı ne miydi? Şehrin, özellikle de imparatorların yaşadığı görkemli büyük sarayın su ihtiyacını karşılamak. Yaklaşık 10 bin metrekarelik devasa bir alanı kaplayan ve tam 80 bin ton su depolayabilen bu yapı adeta bir mühendislik harikası. Suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görünen tam 336 mermer sütun. Buraya neden yere batan sarayı dendiğini açıklar nitelikte. Her biri 9 metre yüksekliğindeki bu sütunların çoğu, daha önceki Roma dönemi yapılarından getirilmiş. Yani devşirme malzeme. Bu bile sarnıcın hikayesine ayrı bir katman ekliyor. Korint ve İyon üslubundaki başlıklar, adeta farklı dönemlerin sanat anlayışını bir araya getiriyor. Ve işte geldik sarnıcın en çok merak uyandıran, en gizemli noktasına, o meşhur Medusa başları. Roma dönemine ait olduğu düşünülen, bu iki devasa heykel, sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılmış. Peki ama neden? Bu antik canavarların bu kutsal su kaynağının dibinde ne işi var? Ve daha da önemlisi, neden biri ters, diğeri yan duruyor? Bu soruların kesin bir cevabı olmasa da, tarihçilerin ve efsane meraklılarının ortaya attığı birbirinden ilginç teoriler var. İlk teori, oldukça pratik bir açıklamaya dayanıyor. Buna göre, Medusa başları sarnıcın inşası sırasında, sütunlara uygun boyutta ve sağlam kaideler olarak görüldükleri için seçilmiş olabilirler. Yani ters ya da yan durmaları tamamen tesadüfi ya da o anki inşaat tekniğinin bir sonucu olabilir. Sanatsal veya mitolojik anlamları ikinci planda kalmış olabilir. İkinci bir teori ise çok daha gizemli. Apotropaik büyü, yani kötülüğü, kovma isteği. Antik çağlarda Medusa'nın sureti, kötü ruhları ve olumsuz etkileri uzaklaştıran güçlü bir koruyucu sembol olarak kullanılırdı. Bu teoriye göre Medusa başları sarnıca, onun o meşhur taşlaştıran bakışlarının gücünü etkisiz hale getirmek ve aynı zamanda sarnıcı ve içindeki kutsal suyu kötü enerjilerden korumak amacıyla kasten ters veya yan yerleştirilmiş olabilir. Yani bakışlarını doğrudan yönlendirmeyerek koruyucu gücünden faydalanma çabası. Üçüncü ve belki de en çarpıcı teori ise sembolik bir anlam taşıyor. Paganizm üzerinde Hristiyanlığın zaferi. Unutmayalım, sarnıç 6. yüzyılda Hristiyanlığın imparatorluğun resmi ve baskın dini olduğu bir dönemde inşa edildi. Bu teoriye göre pagan bir figür olan Medusa'nın başının ters veya yan çevrilerek adeta aşağılanması veya güçsüzleştirilmesi, eski inançların yenilgiye uğratıldığını ve Hristiyanlığın mutlak üstünlüğünü vurgulayan sembolik bir eylem olabilirdi. Peki, kimdi bu Medusa? Neden bu kadar korkunç bir üne sahipti? Gelin, Yunan mitolojisinin derinliklerine bir göz atalım. Medusa, 3 Gorgon kız kardeşten biriydi. Ama diğerleri ölümsüzken Medusa ölümlüydü. Gorgonlar, saçları yerine canlı yılanlar olan korkunç yüzlü ve en önemlisi, bakışlarıyla insanları taşa çevirme gücüne sahip canavarlardı. Efsaneye göre Medusa, aslında güzeller güzeli bir genç kızdı. Ancak deniz tanrısı Poseidon ile bilgelik tanrıçası, Athena'nın tapınağında yasak bir birliktelik yaşaması, bazı kaynaklara göre Poseidon'un ona zorla sahip olması, Athena'nın korkunç öfkesini üzerine çekti. Athena, Medusa'yı cezalandırmak için o güzelim saçlarını birer yılan kümesine dönüştürdü ve bakışlarına da o ölümcül taşlaştırma gücünü verdi. Ve kahraman Perseus sahneye çıkar. Kral Polydektes tarafından
Medusa'nın başını getirmekle görevlendirilen Perseus, tanrıların yardımıyla bu imkansız gibi görünen görevi başarır. Athena'nın verdiği parlak kalkan sayesinde Medusa'nın yüzüne doğrudan bakmadan, yansımasından görerek ve Hermes'in keskin kılıcıyla uyurken başını keser. Ama Medusa'nın gücü ölümle bile son bulmaz. Kesik baş, taşlaştırma etkisini korur ve Perseus bu korkunç silahı düşmanlarına karşı kullanır. Sonunda başı Athena'ya verir ve tanrıça da onu kalkanına yerleştirir. Evet, yere batan sarnıcındaki Medusa başlarının neden ters ve yan durduğunun kesin cevabı hala bir sır. Belki de sadece pratik bir çözümdü, belki de derin bir sembolizm taşıyordu. Ya da belki de hepsi birden. Kesin olan bir şey var ki, bu gizem yere batan sarnıcının büyüsünü daha da artırıyor. Bu başlar bize Bizans İstanbul'unun sadece bir mühendislik harikası olmadığını, aynı zamanda farklı kültürlerin, inançların ve efsanelerin iç içe geçtiği, sembollerle dolu bir dünya olduğunu fısıldıyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Medusa başlarının sırrı ne olabilir? Yorumlarda kendi teorilerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve Kayıp Hikayeler kanalımıza abone olarak tarihin gizemli yolculuklarında bize katılmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.